Milyonlarca yıldır her türden canlıyı barındıran gezegenimiz sürekli değişim içindedir. Hiç değişmeyecek sandığımız düzenleri yerle bir etme kabiliyetine sahip dünya, onu önemsediğimiz ölçüde evimiz olacaktır. Günlük hayatımızı aksatan, can ve mal kayıplarına yol açan, tüm imkanlarımıza rağmen engellememizin mümkün olmadığı doğal afetler daima var olacaklar. Hava şartları nedeniyle gerçekleşen afetlere meteorolojik afetler denir. Dünya genelinde görülen 31 doğal afetten 28'ini meteorolojik afetler oluşturur. Sel, dolu, orman yangınları bunlardan yalnızca bazılarıdır. Bugünkü konumuz çığ. Merhaba, benim adım Seher Kuş. Bu derste çığ afeti hakkında bilgi edineceğiz. Çığ nedir? Kendisine engel olacak bitki örtüsünün olmadığı dağlarda yağıp birikmiş, yükselmiş, yoğunlaşmış kar örtüsünün dayanamayıp eğim yönünde hızla, kuvvetle akmasına çığ denilmektedir. Dünyanın yüksek dağlarında hemen hemen her yıl sayısızca çığlar meydana gelmektedir. Bu çığların bizden uzak olması sebebiyle çoğundan haberimiz olmaz. Çığ yaşam alanlarında veyahut da insanların olduğu bölgede olması durumunda buna çığ afeti denmektedir. Çığ afeti olduğu bölgede insan hayatını durdurma noktasına gelebilir diyebiliriz. Çığ patikasını inceleyecek olursak patikanın başlangıç noktası, akış hattı, yavaşlama ve durma hattı olarak ele alabiliriz. Büyük kar kütlesinden koparak hızla akmaya başladığı noktaya başlangıç noktası denilmektedir. Akarak izlediği yola akış hattı denilmektedir. Yamaçlardaki eğimin %15 ya da daha az eğime geçtiği durumlarda ise yavaşlayarak durma noktasına gelmektedir. Buraya da durma noktası deriz. Malum ki yüzeyin düzeldiği noktada akan çığ ya da kayan çığ durmak zorundadır diyebiliriz. Çığ tipleri dörde ayrılmaktadır. Tabaka çığlar, ıslak çığlar, toz çığlar ve gevşek çığlar. Tabaka çığlar büyük kar kütlesinden tabaka halinde koparak akmaya başlayan çığlara denilmektedir. Bunlar birkaç tabaka olduğu gibi bütün tabakalarında harekete geçmesiyle oluşmaktadır. Kayalık ve çimen olan zeminlerde akma hızı daha kuvvetli olmaktadır. Islak çığlar yamaçlarda esen sıcak fön rüzgarları ve yağmurların yağışı ile kar kütleleri ıslanmaya ve yoğunlaşmaya başlamaktadır. Bunlar karın kesildiği noktadan, karayla birleştiği noktadan akmaya başlarlar. Çamurlu, yoğun bir su akışına benzemektedir. 10 ila 20 kilometre hızla akmakta olup yavaş gibi görünse de geçtiği yerlerdeki hasar büyük noktalara ulaşmaktadır. Metrekareye 40 ton ağırlık uygulayacak, yani bir arabanın tost haline gelmesi şiddetini uygulayacak düzeyde olan çığlardır. Gevşek, birbiriyle pekişmemiş kar çığlarının karın bitmesi noktasından başlayarak akmasına gevşek kar çığları denilmektedir. Bunlar yüzeye yakın ya da yüzeyde olan tabakalardır. Sanki bir kum tepeciğinden akan kum taneleri görüntüsü vermektedir. Nem oranı düşük, kuru kar çığlarının hava kütlesi ve yoğun kar kütlesinin bir araya gelerek çekirdek oluşturmasıyla meydana gelen çığlara kuru kar çığı denilmektedir. Çekirdeğin oluşmadığı çığlara ise toz çığlar denilmektedir. Bunlar toz bulutu görünümünde olmaktadırlar. Çığ risk haritaları, çığın gerçekleştiği ya da gerçekleşme ihtimalinin olduğu bölgelerin tespit edilerek haritalaştırılmasıdır. Bunlar ileride yapılacak yapılaşma ya da binalar için gerekli olan haritalardır. Dünyada geliştirilen bütün teknolojilere rağmen çığ riskleri tahmin edilememektedir. Ancak çığın oluş zamanının yakınlığı veya
büyüklüğü hakkında yapılan araştırma ve geliştirilen teknikler yöntemleriyle tahmin yapılabilmektedir. Bunlardan bir tanesi Rust Block tekniği diyebiliriz. Kar örtüsünün 2 metre genişliğinde, 1,5 metre derinliğinde kazılarak kar katmanlarının sertliği, yoğunluğu yönündeki bilgilere bakarak çığ oluşumunun yakınlığı ya da uzaklığıyla ilgili herhangi bir tahminde bulunma imkanı sağlamaktadır. REM profili alma yönteminde REM penetrometresi adı verilen bir cihaz kullanılır. Kürek testinde ise amaç zayıf tabakaları ve yüzeyleri tespit etmektir. Sütunun üst kısmında zayıf tabaka var ise buradan kopma olacaktır. Sondalama testinde çok hızlı bir şekilde kar örtüsünün yapısı kontrol edilebilir. Profil alma testinde tabakaların sertlikleri, nem oranları, yoğunluk ve sıcaklıkları ölçülür. Çığ önlemek için 2 yöntem kullanılmaktadır. Kalıcı ve geçici yöntemler. Kalıcı önlemlerde teraslama tekniği dediğimiz merdiven şeklinde yapılandırmadır. Buna teraslama tekniği denilmektedir. Çeşitli engebeli bölgelerin kurgulanması, teraslama tekniğinin uygulanması, rüzgar çatılarının uygulanması gibi teknikler kalıcı yöntemlerde uygulanan teknikler diyebiliriz. Geçici yöntemlerde ise yapay suni çığ oluşturabiliriz. Patlayıcılar kullanılarak çığ riski olan bölgeleri kendi halinde olmasından önce gerçekleştirme imkanına sahip olabiliriz. Ayrıca yollara uyarı levhaları konulabilir, yaşam alanları boşaltılabilir, girişler yasaklayabiliriz. Yolun çığ yönünde kalan kısmına derin hendekler, kuyular kazarak gelebilecek kar çığlarını, kar tanelerini engelleyebiliriz. Türkiye'nin 1/3'ünü dağlık alanlar oluşturmaktadır. Ülkemizde çığ riski çok yüksek alanlar bulunmaktadır. Çığ riski yüksek alanlarda nasıl binalar yapmamız gerekiyor? Arazileri nasıl kullanmamız gerekiyor? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle çığ riski olan bölgelerde bina yapımında kullanılacak malzemelerin kaliteli ve dayanıklı olmasına dikkat etme ve özen göstermeliyiz. Çünkü çığ riski olan bölgelerde yapılacak evlerin çığdan kaynaklı basınca dayanıklı olması gerekmektedir. Evin çığ yönüne bakan kısmına pencere ve kapıların yapılmaması gerekmektedir. Eğer zorunlu ise başka bir bölümüne ikinci bir kapı yapılması uygun olacaktır. Risk anında kaçış sağlayabilmemiz için. Pencerelerin küçük, kepenkli ve güçlü olmasına önem vermeliyiz. Balkon gibi evin yapıları eğer çok gerekli değilse çığ riski anında ya da çığa maruz kalma anında yıkılacak bir bölümü olması nedeniyle yapıların yapılmaması gerekmektedir. Mümkünse yaşam alanı olarak evin diğer bölgeleri, diğer odaları seçilmelidir. Bir diğer ayrıntı ise çığ gelecek yönde eğer seyrek bir şekilde ağaçlandırma ya da yüzeye sabit olmayan taş kütlelerin olması durumunda bunları keserek ya da temizleyerek orayı risk alanından çıkarmamız gerekmektedir. Çünkü bir çığ olması durumunda seyrek ağaçlar dayanamayacağı için bizim üstümüze gelen bir tehlike oluşturmaktadır. Çığ riski olan bölgelerde yollar mümkünse akış hattı üzerinde olmalı. Şayet yamaçlarda olan yolların dolgu yapılarak, doldurularak yükseltilmesi gerekmektedir. Bu yollara giriş veya çıkışları engelleyecek uyarı levhaları konulabilir. Bir diğer önemli husus ise yolun çığ yönüne bakan kısmına derin hendekler veya kuyular kazarak gelecek riskleri önlemiş oluruz. Riski yüksek bölgelerden geçeceğimiz zaman buna göre geçiş noktaları, tehlikeli ve güvenli olan yolların belirlenmesi gerekmektedir. GPS, harita, pusula, ses çıkaran düdük ve benzeri gibi malzemelerin belirlenerek temin edilmesi gerekmektedir. Dağcılar, kayakçılar, kayak hocaları ve snowboardçuların bu alanlarda daha fazla zaman geçirdiğini düşünecek olursak bunların bu güvenli davranış hareketlerini refleks haline getirmeleri ve öğrenmeleri
gerekmektedir. Bu geçişe hazırlık esnasında geçiş yapacağımız bölgeler için meteorolojik olarak bölgede bulunan yaşam alanlarından, yerleşik insanlardan birkaç günlük hava ya da çığla ilgili bilgiler edinmemiz gerekmektedir. Neden? Daha önce çığ olmuş mu ya da çığ olma riski hangi aralıklarda oluyor gibi bilgileri edinmemiz gerekmektedir. Ne kadar hazırlıklı olursak olalım her zaman için bir B planımızın olması gerekmektedir. Çünkü bizim planımız dışında ya da düşüncemiz dışında gelişebilecek hava şartları meydana gelebilir. Geçiş anında patikanın en dar yolundan geçmeyi tercih edersek olası bir çığ durumunda bize kaçış için zaman verecek bir yol olması da önemlidir. Kar küreği, çığ sondası ve elektronik alıcıyı yanımızda bulundurmamız gerekmektedir. Çünkü elektronik alıcı kaybolma ya da çığ altında kalma riskini başımıza geldiğinde bizi bulmaları açısından önem taşımaktadır. Çığ küreği ise herhangi bir kurtarma operasyonuna giriştiğimizde karı kürüyüp altındaki afetzedeyi kurtarmamıza yarayacaktır. Geçiş esnasında mümkünse ayaklarımıza hedik ya da geniş tabanlı snowboard tarzında takımlar kullanmalıyız. Yürüme esnasında uygulanacak herhangi bir baskı karın ayrılmasıyla çığ oluşumuna sebep verebilecektir. Geniş bir sırt çantası edinmemiz gerekmektedir. Bu geniş sırt çantasının içinde ihtiyacımız olacak malzemeleri aldığı gibi çığ altında kalma riskiyle karşı karşıya geldiğimizde ise pimpon topu görevini görebilen hava odacıkları oluşturacaktır. Geçişe başlamadan önce kayaklarımızı çıkartmamız, el batonlarımızı bileğimizde takılıysa onları çıkartmamız gerekmektedir. Çünkü olası bir düşme ya da çığ anında bize zarar verebilirler. Grup halinde ise grup içinden deneyimli bir kişinin emir verecek, yönlendirecek deneyimli bir kişinin lider olarak seçilmesi gerekmekte. Birbirine yakın durmadan ancak görüş mesafesinden de çıkmadan yürüme gerçekleştirilmelidir. Çığ altında kalan afetzedeye unutmayalım ki dışarıda kalan ekip üyeleri yardım ederek kurtaracaktır. Mecbur kalmadığımız sürece kar taşıtları kullanmamamız gerekmektedir. Zira kar taşıtları çığ oluşumuna sebep verebilmektedir. Eğer zorunlu olarak kullanıyorsak ya da motosiklet kullanıyorsak mutlaka kask takmamız gerekmektedir. Çığ riski yüksek bölgeden grup halinde geçiyorsak hedefe doğru aynı hat üzerinde ilerlememeliyiz ve patikanın en dar kısmını tercih etmeliyiz. Teker teker ve sessizce ilerleyerek etrafımızı dinlemeliyiz. Geçişi yaparken paralel bir geçiş yerine hedefe çapraz şekilde gitmeliyiz. Böylece kar kütlesinin kopmasına sebep olmayız. Çığ oluşumunda ilk anda bir ses duyarız. Bu kopma kırılma sesi olarak adlandırılır. Bu sesten sonra ayağımızın altında kırılan kar kütleleri kaymaya başlar. Bu kayan kar kütleleri ayağımızın altında bulunan bir halının çekişi gibi hissedebiliriz. Dengemizi kaybederek düşeriz. Kurtulma olasılığının en yüksek olduğu an bu andır. Hızlı davranarak kaçmamız gerekmektedir. Daha sonrası ilk 5 saniye içinde çığ hızlanarak akmaya başlayacağı için köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz artık önümüze gelen ve yere sabit olan bir ağaç veya taş kütlesine tutunmaya çalışmalıyız. Tutunamadık, devam ediyor, çığın içinde kaldık. Bu sırada yüzme hareketi yapmamız gerekmektedir. Yüzme hareketi yapmamızın sebebi yüzeye yakın kalabilmektir. 5 ila 10 saniye arasında saatte 130 kilometre hıza çıkmaktadır. İçinde kalan afetzedenin artık yönünü tahmin edebilme şansı kalmamıştır. Her nefes aldığında soğuk hava kütlesi nedeniyle boğulma hissi yaşayabilir. Çığ esnasında çığın içine kattığı ağaç parçaları veya taş parçaları diğer molozların üstüne çarparak zarar vermesi ya da çığ durmadan önce ölümüne sebep vermesi gibi bir gerçekle karşı karşıya kalabilir. Bu noktada artık yapılabilecek tek şey kulaç atmayı sürdürerek yüzeyde kalmaya çalışmaktır. 10 ila 15 saniye aralığında çığ yavaşlamaya
ve durmaya başlayacaktır. Durmadan önce kafamızı sağa sola çevirerek bir hava odacığı yaratmamız gerekmektedir. Yaratacağımız bu hava odacığı bizim hayatta kalmamız için gerekli olan oksijeni almamızı sağlayacaktır. Zira çığ durduktan sonra duran çığ buz kütlesine dönüşecektir. Artık çığ durdu, sonlandı. Yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Çığın içinde bulunan afetsize de ayak parmaklarına kadar kar altında kalmış bir durumda. Bu haldeyken artık hareket etmesi, yardım istemesi gibi bir olanak bulunmamaktadır. Daha önceden oluşturulmuş hava odacığında nefesi yeterli şekilde alması gerekmektedir. Afetzedenin yapacağı tek şey kurtarılmayı beklemektir. 4. dakikaya gelindiğinde ise afetzedenin oluşturduğu hava odacığında aldığı nefesten kaynaklı karbondioksit oluşumu gerçekleştiğinden artık afetzede yavaş yavaş bilincini kaybetmeye, reflekslerini kaybetmeye başlayacaktır. 15. dakikaya gelindiğinde ise afetzedede beyin hasarı oluşmaya başlamıştır. Ancak ölüm henüz gerçekleşmemiştir. 25. dakikadan sonra bulunan afetzedelerin %50'si hayatını kaybetmiş olur. 35. dakikaya gelindiğinde ise %75 afetzede hayatını kaybetmiş olur. Canlı bulunan, hayatını kaybetmeyen diğer bu afetzedeler ise şans eseri oluşmuş hava tünellerinden kaynaklı hayatta kalmış olur. Çığa arazide yakalanmamız durumunda çapraz bir şekilde kenarlara doğru kaçmaya çalışalım. Çığ akışı esnasında ağzımızı kapatarak nefesimizi uzun süre tutmaya çalışalım. Araziye çıktığımız zaman üzerimizde bir kurdele bulundurmamız hayatta kalmamıza fayda sağlayacak ekipmanlardan biri diyebiliriz. Yürüyüş esnasında da bir çığa yakalanırsak bu kurdele bizim bulunmamızı sağlayacaktır. Çığ esnasında yüzeye yakın olduğunuzu hissederseniz bağırarak veya çığlık atarak sesimizi duyurmaya çalışmalıyız. Ancak çığ altında derindeysek bağırmamız boşa oksijen tüketmemize sebep olacağı gibi dışarıdan da bizi duyma imkanları olmayacaktır. Kar altında iken bayılacağınızı hissederseniz bayılmamak için direnmeyin. Baygın insan daha az oksijen tüketeceği için daha uzun süre hayatta kalma şansı olacaktır. Üstümüzde bir oksijen tüpü varsa hemen bununla nefes almaya çalışalım. Sırtımızda bulunan airbag'li çantanın pimini çekerek şişmesini sağlamalı, hava yeleği gibi bir görev olacağı için yüzeyde kalmamıza yardımcı olacaktır. Ağzımızdan ya da burnumuzdan kar girmesini engellemek için üstümüzde bulunan boğazlı kazağın boğazınızı, ağzınızı ve burnumuzu kapatmamız gerekmektedir. Eğer boğazlı kazak bulunmuyorsa atkıyla kapatmamız gerekmektedir. Çığa şayet arabada yakalandıysak motoru kapatıp ışıkları söndürmeliyiz. Oksijeni tasarruflu kullanmamız gerektiğinden dolayı sigara içmemeliyiz. Şayet aracın içinde metal veya herhangi bir şekilde çubuk tarzı bir şey varsa bunu kar yönünde iterek arama kurtarmaya gelenlere yardımcı olmamız gerekmektedir. Aracın güvenli olduğunu tahmin etmemiz durumunda kenarlarındaki bulunan karları temizleyebiliriz. Ancak güvende olduğunda emin değilsek buna kalkışmamamız gerekmektedir. Korna çalarak yine aramaya gelenlere yardımcı olabiliriz. Aracımızın içinde telsiz veya buna benzer iletişim cihazı bulunuyorsa bunları açık tutmamız gerekmektedir. Yetişkin bir insanın vücut ısısı 37 derecedir. Bu derece 35'in altına düşmesi durumunda hipotermi dediğimiz olay gerçekleşir. Hipotermi geçiren yetişkin bir insanda davranış bozuklukları, bilinç kaybı görülmektedir. Ağır hipotermi geçiren bir insan hayatını kaybetmiş bir insan gibi görünmektedir. Çoğunlukla nabız alınamaz veya çok zayıf nabız alınabilmektedir. Ancak şunu unutmayalım ki çığ kazazedeleri genellikle hipotermiye yakalanmadan önce hayatını kaybetmektedir. Çığ esnasında arama kurtarma ekibinde görevliysek veya arama kurtarma yapıyorsak
daha fazla insanı riske atmamak adına ikinci bir çığ riski olabileceği düşünülerek grup üyelerinin hepsini riske atmamamız gerekmektedir. Bir gözcü seçilmesi gerekmektedir. Arama kurtarma yapılacak bölgede öncelikle bir giriş ve çıkış rotası yani yolları belirlenmeli. Afetzedenin en son görüldüğü noktanın tespit edilerek arama kurtarma çalışmasının orada yapılması gerekir. Göz ve kulakla arama kurtarma en basit ve en temel yöntem olup yetersiz bir yöntemdir. Göz yanılmalarına sebep verebilir. Bazen kar üstünde eşya gibi görünen bir nesne afetzedenin kendisi olabilmektedir. Afetzedenin üzerinde alıcı verici cihazın olduğundan eminsek, üzerimizde bulunan vericileri alıcı konumuna getirmemiz gerekmektedir. Afetzedeye ait bir sinyal alınması durumunda diğer grup üyelerine haber verilerek onların ulaşmasını sağlamamız gerekmekte. Batonlarla, küçük adımlarla, kısa aralıklarla arama yapmamız gerekmektedir. Batonlarla yapılan aramalarda afetzedeye zarar verme ihtimali yüksektir ancak bu göze alınabilen bir risktir. Sonda ile arama işlemi profesyonellik gerektirmediğinden ne kadar çok kalabalık insan olursa afetzedenin daha çabuk bulunmasına sebep verecektir. Sizler de bu arama çalışmalarına katılabilirsiniz. Yönlendirme yöntemi kendi etrafında bir çember çizerek yoğun sinyal alınan noktayı bulabilmektir. Grift yöntemi 90 derecelik açılar ile sinyalin alınabildiği noktayı saptamaktır. Tanjant yöntemi ise kısa aralıklarla sinyalin geleceği yönlerin aranmasıdır. Çığda arama kurtarmada en önemli etkili yöntem köpeklerle arama kurtarma yöntemidir. Köpeklerle arama yöntemi etkili olduğu gibi ancak eğitimli köpeklere ulaşmakta zorluk çekilebilir. Köpeklerin bulmama riski afetzedenin 2 metreden daha aşağıda olması, kalabalık bir ortamda bulunması, eğitmeninin yanında olmaması, köpeklerin agresifleşmesine ve afetzedeyi bulamamasına neden olabilmektedir. Arama kurtarmada bir diğer yöntem de pasif yanıtlayıcılardır. Pasif yanıtlayıcılar bulunmasında güçlük çekilmez. Bunlardan bir tanesini üzerimizde bulunan kazağa ya da monta dikebildiğimiz gibi bir tanesini de pantolonumuza dikebiliriz. Pasif yanıtlayıcılar kolay bulunur ve ucuz olmasına rağmen tespit edici cihazların pahalı ve temin edilmesinde zorluk çekilmesi nedeniyle çok tercih edilmemektedir. Araç içinde afete maruz kalmış kişileri kurtarmakta magnetometre kullanılmaktadır. İhtiyacımız olmaz diye düşünmeyelim. Nerede ne zaman başımıza ne geleceği hiçbir zaman belli olmaz. Bir tatile gitmiş olabiliriz. Bir göreve gitmiş olabiliriz. Gittiğimiz bölgede çığa yakalanma riskimiz de olabilir. Çığ afetiyle karşı karşıya kaldığımız zaman neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiği hakkında bilgiler edinmeliyiz. Bu nedenle bu bilgiler her zaman için hayat kurtarabilir. Dünyanın doğal değişimi her zaman devam edecek. Afetler yaşamlarımızın bir parçası olmayı sürdürecekler. Bizler doğru tedbirleri alıp afetlere hazırlıklı olursak, acı kayıpların ve maddi zararların önüne geçip doğayla uyum içinde var olmayı öğrenebiliriz. Kızılay Akademi